Bugünkü yolculuğumuz antik bir kasaba olan Astra Antik Kenti'ne. Daha önce ziyaret ettiğimiz İsauriye Antik Kenti'ne bağlı bir şehir olan kentteki talan ve yağmayı incelerken ülkemizdeki tarihçilikle ilgili eleştirilerimizi de yapmayı ihmal etmedik. Roma dönemi. Hitit falan değil. Değil. Ya Hititlerle de ilgili olabilecek şeyler var. Ama ekseriyet erken Roma. Roma daha mı önce, Hitit mi daha önce? Hitit daha önce. Ya şimdi erken Roma geç Roma meselesi var ya. Erken Roma'ya dair izler var burada. Ama geç Roma döneminde de kullanılıyor tabi. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Taşlar. Böyle ok gibi oturuyor. Oğlum salaklar bak şuraları görmeyelim. İşte tercih meselesi abi, ben kimseyi zorlayamam hiçbir şey. Orada bir şey yok ki. Evet. Bak hep yapı. Bu nasıl bir bölge, nasıl bir alan abi? Büyüklük olarak mı? Yok yani şehir mi? Şehir yani şöyle sentrum anlamında, yerleşim birimi olarak düşünebiliriz. Ya büyük şehir, küçük şehir, mücavir alan şeklinde değil de. Yani mesela işte bir kale var, 3-5 tane köylünün evi var gibi mi? O fazlası var. Bak şurada senato var mesela. Geçelim. Oha, burası yıkılmış lan. Tüh. Kesin var ya, dinamikle patlamış. Oha, burayı değişmişler. Şurası tamdı, düzgündü. İnanmıyorum. Gerçekten Bu yıkmışlar. nerede abi bu jandarma, polis ya? Ya yok abi, bu ülkede devlet yok ya. Buraya biri ekskavatörle kazı Yani yapmış şunu burada. bozmuş mu abi? Evet, onun bende fotoğrafı var. Düzgün halinin. Allah Allah. Allah kahretmesin. Onun düzgün halinin fotoğrafını koyalım. Tabi onu koyacağız. Abone olmak için de akın, Mustafa Akın. Oğlum bari düzgün söyle. Bak yazı şey değil, erken yazı stili. Bu şey abi. Skolastik dönemden kaldı. Bakayım bir. Skolastik. Katılıyorum sana kesinlikle. Ya abi buralar böyle kazılı değil de burayı değişmişler ya. Vallahi bu ülkede bir yere ikinci kez gitmekten nefret ediyorum, biliyor musun? Buraya 5. kez gelmem o yüzden beni çok yıprattı şu anda. 4. geldiğinde kazılmamıştı değil mi abi? Evet, en son geldiğimde sağlamdı. Yani şu ara yıkık değildi. Şimdi bu adamlar zamanında şimdi biz inşaat sektöründeyiz. Evet. Bu adamlar zamanında Ama sesin o kadar mesafeden duyulmaz. Mikrofonları takalım. bu adamlar zamanında bu amfi abi ben de diye. Bak şu var ya, çok ince bir nüanstır ya. Tabi. Demek ki burada saatlerce oturuyorlarmış. Tabi burada uzun. Ya eğer senato binasıysa bütün kararları aldıkları yer. Az indir bence sanki. Günlerce. Şöyle otur. Sen indirme, ben şuraya oturayım onunla. Burayı çekiyor çünkü. O kadar yok. Bu adamlar niye bu taşı böyle yontmuşlar aşağıya doğru ya? İşte. Demek ki gelecek nesillere bir şey de bırakmak istiyorlar aslında. Ya ama şimdi şöyle, o da önemli. Ya sen Millet kavramı bir Var. şeyler var yani. Millet kavramı bir şeyler var yani. ya da mikrofonu takalım mı? Olur. Seni çantada. Hiç mi duyulmaz ya? Duyulmaz. Şu taşın oluşum süreci bunlardan daha farklı bak. Farkında mısın abi? Onda şey yok. İşçiliği zayıf yapmışlar. Hangisi? Eski ustanın ölmesiyle de alakalı bir şey olabilir. Bu süreç şimdi uzun sürer ama koca taşı bir taşı bir usta yapar burada. Yani bu benim görüşüm öyle. Hani şimdiki adamlar hiç yapmaz da eskinin adamı gene buna uğraşmış yani. Evet. Tık. Valla bir taşı bir usta yapar. Evet. Muhtemelen o dönemde bir ustasız kalınmış. Bak şu kırılanı diyorsun sen, o kırık yalnız. Bak şu kırık. Gel kırık mı? Ben hava kararıyor, gözümde gözlük olduğu için. Takma kardeşim gözlüğü. Gölgede niye güneş gözlüğü takıyorsun? Ya şundan dolayı abi şimdi. Bak bunlar fosil bu arada ha. Burada korkunç fosil var. Bak hep deniz canlısı fosili onlar. Bak şurada var, şurada var, şurada var. Yerini bozmayayım da. Bildiğin fosil yani. Ha bu kırılmış. İşte onu diyorum. O da kırılmış. Bak
Yoksa jilet gibi yapmış adam. Peki burası kaç kattı abi bu yıkılmadan önce? En son bir de şu arkaya gidenler mi var? İşte şuradan başlıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şey gibi diyemeyiz. Antik diyorum. Ha, Amfiteyatro gibi bir şey diyemeyiz. Küçük bir yer. Burası olsa senato binasıdır yani. Yani senato dediğimiz olay şey Ya mi? toplanıp Atölye mi? yok meclis gibi Bak mesela sen oradan şu açıyı bir yakalar mısın abi? yakalıyorum, evet. Omzunla. O zaman burada senarist mi oturuyor abi? Eğer bu film prodüksiyonuysa evet. Senarist burada mı oturuyor abi? Az yukarı doğru kaldırman lazım ama açı. Arada yalnız. Buradan bakmak daha farklı oluyor. Gel sana da... Ya bunlar da kesin değil bu arada. Böyle olabilir diye düşünüyorum sadece. Buranın ne olduğunu Bilmiyoruz. Ya muhtemel karar alma organının olduğu bir yer ama. Belki eğlence işlerini de burada yapıyor olabilirler mi? Evet. Ama bunlar hiçbiri kesin bir şey değil. Peki o zaman bence de burada halk oturuyordu. Aşağıda iki kişi sikişiyorlardı. Onu seyrediyorlardı. Ya ama- Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde olmaz ya. Kanalımızı çocuklar izliyor ya. Köyün ayağı bitişiyor, toplanıyordu. Yapacak bir şey yok. Hadi bugün de siz sikişin. Ya çocuklar izliyor lütfen. Lütfen Hakan'cığım. Abi ama yani tarihi şey yapma, götürmeye düşünürsek bana şey geldi de. Hayır bilemeyiz ki. Ya bak arkeolojik buluntulardan yapılan tarih yorumları hatalı olur. Bizim yaptığımız şey bu şu anda. Şimdi Osmanlı'yı Osman Gazi kurmuş. Abi bu net bir şeydir yani. Yo o da net değil. Hayır, şimdi bak bir sohbette bunları halka öğretin falan diyordu bizim Ali. Ben de diyordum ki halkın alanı değil bunlar. Halka öğretilmez bunlar. Uzmanı bilsin yeter. Şimdi bak bunun nedenini anladık. Osman Gazi kurdu diye net bir bilgi yok. O yüksek bir ihtimal ama kesin değil. Allah Allah. Tabii. Daha Bu belgesi yok mu abi Osman Gazi'nin? yazılı belgeler var da 200 yıl sonra yazıldığı için çok bir değeri yok. Peki abi dönemsel olarak ben kendi içimde bir çıkarım yapacağım. Evet. Yazının bulunması Hititlerden önce mi sonra mı? Önce. Önce. Evet. Hititlerde yazı var da çok az var. O zaman şu biraz önceki skolastik dönem Roma'dan kalma. Skolastik dönem diye bir dönem yok en başta. Yani olay oradan başlıyor. Bak buradaki bu yapı büyük bir yapı. Dikkatini çekerse. Bak şurada bir sütun bacağı görüyorum. Alt. Neydi lan o ayağın adı? Unuttum Latincesini. Bence şurası su kuyusu gibi bir şey olabilir mi abi? Taşları böyle bak dikine dikine hani içine göçmesin diye dizmişler. Su. Bir bakalım oraya bence. Ya burada da bak yapı yuvarlak. Şu taşın detaylarını dikkat edersen yuvarlak bir yapı var. Ama şu taraf yuvarlak. Tapınak olabilir. Şu taraf yuvarlak. Şu tarafı bak şöyle bir dışa şey yapıyor. Bizim minberlerin olduğu yere cami bir dışa yuvarlak yapar. Bak şuradan düz geliyor. Köşe dönüyor. Sonra yuvarlaklaşıyor. Öyle devam ediyor. Dikkat et. Ama şey abi. Bak şu yapı da. e, Şu da öyle. mesela hani şu taş o zaman Bak gördün İmamın mü? çıktığı yerse abi o zaman Allah var mıydı da sanki adam ne bilsin Ya dini? putperest adam sonuçta bir tanrıya inanıyor. Pagan ama yani putperest derken pagan da kendi putuna tapıyor adam. Yani o da bir tanrı o adam için. Şimdi adamı dışlamayalım. Yo ben normal. Burası böyle bir yuvarlak geliyormuş. Evet. Böyle. Evet. Şu altta daha başka bir sanki yapıyla. İyi de yarım yuvarlak olarak bitiyor mu sence bu yapı? Buranın bittiği gibi işte. İlla yuvarlak mı olacak? Hayır, oradaki yapı ama zaten amacı o yapının. Tamam da bak burada ne vardı? İşte bence bir tapınağımsı bir yapı vardı. Burası başı yuvarlak olur. Eski bak Kilisra'ya gidelim şimdi giderken. Oradaki tapınak da öyle. Çoğu yerde tapınak başı yuvarlak, sonu yani kubbe, o da eko yapsın diye yapılan bir şey. O zaman Sonrası yarım düz. yuvarlak koymuştu bak. Yarım yuvarlak vardı. Ondan sonra şuradan şöyle bak bir duvar şöyle vardı. Bir duvar şöyle Tamam. vardı. Bir duvar da bak şu arkada bak. Bak abi. Dediğimi anladın değil mi? Tamam, Bak, anladım. senin dediğinle uyuşuyor zaten niye kızıyorsun? Tamam, hayır sen sarnıç Bak, marnıç buradan diyor. duvar geliyor, Evet bu olabilir. geldi. Evet. Bitiyor. Evet. Burası da kapısı. İşte ben Ağacın olduğu yer. bu tezi savunuyorum zaten. Tamam da ben sana tam anlatayım diye şey yaptım. Eyvallah. İyi oldu. Simüle ettik olayı yani. Şuradan içeri giriyor. Evet. Şöyle de olabilir. Biraz çapraz Evet. bak şöyle. Ama bu çukur sonradan
Ha, burayı sonradan defineciler böyle yapmış. Ya olabilir. şöyle bu şimdi burası tarihsel dolmuş. başka bir Tabii. süreçte bura bozulmuş. Buranın kotu daha aşağıdadır. Burası tavandır muhtemelen. Buranın kotu alçakları dolmuştur. O da geri üstünü boşaltan eden. De altında galeriler açsak şuralarda buluruz yani. Peki bir şey diyeceğim abi. O Hititler döneminde putperestlik vardı. Hititlerin tanrıları şöyle. İşte var Palavas var. Bir sürü şimdi isimlerini hatırlayamayacağım da. Bu işte fırtına tanrısı var. Buğday tanrısı var. Bilmem duman tanrısı var. Bir sürü tanrı var da aslında onlar da tanrı değil. Onlar da insan. Şey gibi düşün. Biz Atatürk'ü tanrı sanıyor ya halkın bir kesimi Türkiye'de. Onun gibi düşün. Şimdi bir şey diyeceğim. Peki Romalılar burayı ele geçirdikten sonra, yani Hititler silindi. Roma oldu olası Hristiyan bir toplum. Hayır. Roma bu dönemde putperest bir toplum. Bu dönemde. Tabii. Erken Roma dediğin dönemde putperest mi? Evet. Bura şey de olabilir o zaman. Ama burada şimdi şöyle Bakire katlettikleri yer olabilir şu köşe. Burada bakire keserler abi. ya ona bakarsan bazı açılardan bizim gök tanrı dini de putperestlik. Put yok işin içinde ama öyle gören insanlar var. Ya şöyle, ben hani buranın putperestliğini diyorum. Bizim Ha. Orta Asya'nın putperestliği belki biraz daha farklı olur da. Buranın putperestliği zaten Kesin bakire coğrafyada- keser diyorsun ya. Ha, bu coğrafyada kötü adam der, hani kötü adam demezler, putperest bir orospu çocuğu derler. mesela. Ha. Eyvallah. Ben çünkü bu toprakların çocuğuyum, Bozkır'dayız. Eyvallah. Kötü Bozkır'da değiliz ama Hadim'deyiz. Putperest. Eyvallah. Ha, hadi devam edelim. Ha, putperestliğin bir şeyi de, anlamı da hani halk dilinde şeydir abi. Çok böyle başını, yani Dinsiz gibi mi? dediğim dedik, çizgilerim, Ha. ben işte Eyvallah. garip yani. Anladın mı? Hani gariplik anlamında çıkar Eyvallah. putperestlikte. Bak bir de bu coğrafyada Ladin Ormanı da geziyoruz şu anda. Ya doğası da çok güzel kardeşim. Fosili de güzel. Çanağı çömleği de güzel. Burada bak, kiremitle ilgili bir çalışma da yapmışlar. Tabii çok fazla kiremit meselesi var. Bunu halka da gösteriyor. Tabii, Benim tabii, bak. anlıyorum, bura Ya al geri Arkeolojik koyarız ya. eser. Yo, al geri yerine koyarız. Ya burada Bak. çok güzel bak detayları. Cık, çok güzel. adam süsünü de ihmal etmemiş. Tabii. Bunların sağlamları çok var ya bu dönemin eserlerinin. Bak şunlar da fosil hep. Gene yapısal şeyde de kullanılmış fosiller, demek ki o dönemde de. Ya burası deniz tabanı tabii belirli bir Şimdi o da olduğu dönemde. gibi tarihten anlayan yokmuş. Yok neymiş efendim? Şurası sanat binası. Abi öyle bir şey olur mu? Adam neyi sanat edecek daha? İyi de adamın burada derdi. Akşam oturuyorlardı. Orada Hadi içiyorlar. içiyorlardı. Hadi bugün ortada sıslık için bugün Ya ama argo söylemlerden kaçınabilir miyim? abi. Hadi lan çıkar bakayım seninkini görelim falan. Şu bakireyi bir getirin buraya. Şehrin şeyi de çok güzel. Bak havası Ha, gel. aşırı farklı. Bak gel. Buralarda Burada kazı bu bir tuzağı abi. yapılmış. Eski zamanlarda bu bir tuzağı burası da bak. Burada çok dikkatli olacak. Burada biri kazı yapmış da ondan. Bu bir tuzağı. Bunun üstünü önceden bu çam yapraklarıyla kapatırlarmış abi. Buraya Tamam. ayı düşer, içinden ayıyı çıkartıp yerler. Eski adam öyle yapardı. Ayı boku bak. Oha hakikaten çok büyük ve kıllı. Diyorum ayı boku abi. Evet. Ben amına koyduğumu biliyorum da konuşuyorum lan. Yalnız Ağaç kabuğu da olabilir mi? Ayı boku. ağaç kökü. Ağaç kökü Hakan Allah kahretsin. Vallahi bir orası- Evet ama çok kallavi şekilde yapılmış ya. Abi rehberin üstüne ne düş? Ya işte şehrin çeşitli unsurları. Buradaki taşların yapısından anladığım şu. Ne Buralı- yapıyorsun amına koyduğumun başından? Burası Sivil. olmuş bok gibi taş. İşte Ha. taş kötü, sivillerin ucuz yapıları yani evler bunlar. Tapınaktı, kamusal alan değil yani. Bu ne? İşte devlet binasıydı, şuydu buydu değil. Şeyi bozmayalım tarihi de. Ya o her neydiyse işte kırılıp dökülünce bir şeyin nişi gibi geldi bana da. Burada şey yapabiliyor. Burada buğday ezip şöyle dövüp un çıkartırlarmış abi eski zamanlarda. Ya Çatalhöyük'e götürdün sen. Tabii, bro, değirmen burası. Köyün değirmeni. Burada un öyle eski püsürük boklanır. Gel. Sana bak tarihin ilk tuvaletini göstereceğim. Gel. Hadi göster. Gel abi. Yani bence tarihin ilk tuvaleti değildir ama. Bura antik dönemde
yani ücretli tuvalet de olabilir. Çünkü burada şöyle etrafa baktığımızda herhangi bir şey unsura rastlamıyoruz. Muhtemelen umumi tuvalet. Şöyle oturulup önceden delik ve kanalizasyon sistemi olmadığı için sıçıp hafif yükselip Peki. buraya bulaşıp temizlenip Burada- yapılan ilk tuvalet. Küçük bir Hatta şu an hatırlatma hala yapmamı bazı ister kokusu var. misin? Tamam. İlk kanalizasyon sistemini kuran medeniyet hangisiydi dünyada? Bir saniye abi. Neydi o ya? İlkleri onlar bulmuş. Sümerler abi. Romalılar. Lidyalılar. Tamam. Romalılar. Kanalizasyon Roma icadı. Buradan da abi bura Okçu Tepesi eskiden. Okçuların tepeyi terk ettiği bir tepe mi? Abi burası yok. Şimdi burası savaş zamanı. Savaşın olmadığı zamanlarda da okçu burada oturup mesela aşağıdan av hayvanı geçerken vuruyorlar. Aşağıda farklı bir ekip var ağaçların arasında. Al gel diyor. O bir tanesi şu taraftan arkada yol var. Görünüyor zaten şöyle. Getiriyor şuraya bırakıyor. Bazen kral da şu taşın üstünden atarmış da. Kralı siper etmek için şey yapıyorlar. Şu aşağıya o kralın o zamanki yanında şeyler olur. Böyle onun köleler olur abi. Köleler de ağaçları tutup şöyle ağaç dallarıyla kralı kamufle ediyorlar. Çünkü kral oraya oturmaz yani. Oraya düz okçu oturur. Kral da buradan atar. Kralın oku da iyi gider. Kölelerin oku yamuk olur. Kralın oku en düz oklar kralda olur. Tutar şuradan. Attı mı ayı mesela düştü oraya. Alın oğlum aşağıda bıçaklarla ayıyı öldürürler. Gibi burası da Ha. avcı okçu tepesi. Biz alternatif tarih yazıyoruz bu hikayede. Yani. Şuranın bir fotoğrafını Ama çek. bu konuya senin ilk cümlenle girdik. Tarih neymiş efendim? Uydu. Herkesin kendi yorumuymuş. Benim de yorumum bu. Hayır, herkesin kendi yorumu derken bizim gibi tarihçilerin yorumu yani. Yoksa o kadar da yoruma açık bir konu değil. Hayatı ve dünyayı iyi tanıdığıma inanan bir vatandaşım yani. İyi tarihçi olmadığımı kim söylemiş mesela? Ya bu senin Kim tamam biliyor ya da? hayatı dünyayı iyi tanıyor olabilirsin ama seni iyi tarihçi yapmadığı için. Bak ben mesela alacağım konuyu alıyorum. Diyorum ki abi kanalizasyonu kim buldu? Roma. Tamam Roma. Roma üstünden ilerliyorum yani. Yorum yeteneği bu sanki. Hadi şöyle bir şey değil bak tarihle ilgili bizim temel problemimiz ya bir bilgi alayım elime onu iyice bir yorumlayayım ve sonra ben de sallayayım. bak. Tarih bu demek değil yani. Burada bir de kuyumcu dükkanı. Burada kuars taşı işleme... Mozaik olmasın bak. Mozaik de olabilir. Bak gene bir tane daha değirmen arkadaşlar burada. Aynı şekilde onu koyup ama bu eski bir değirmen burası yarılmış. Yani onu Yani o herhangi bir taş değil bayağı bir nitelikli bir taş diyor. bak bunu ben yerinden çıkarttım abi. Şu yalnız mozaik orada bir harç març var. Evet. Harç var orada. Onun üstünü bak buraya da damlamış zamanında. Ve kubbe sanki eğimli bir harç yani. Bir şey yapısı. Düz bir zemin değil. Böyle nasıl? Devam edelim. Şu yamaç tarafına doğru devam edelim. Şu ağacı bence ayı parçalamış abi. Yani şu şeyini. Bak öyle bunun bir yapısı. Kendi çürümemiş diyor. Bunlar olacak iş değil. Eyvallah. Burada bak bir şeyci. Ha. Gene aynı bir bunun eğitme yeri de bu şeyi de burada var bak. Bak aynı bunu da buradan çıkarttım bak. Bunu tam ayarlayamamış usta ama adamın elini vuruyor orada. Aa bak şu şeyde Burası baraj mı abi yoksa? Yok savunma duvarı gibi ya. Bir bakalım nereden? Bakalım bakalım. Yani savunma hattı çıkıyor mu oradan? Baksana detayları çok tatlı. Güzel. Bak havanın ne kadar iyi olduğunun farkında mısın? Hava aşırı kaliteli. Zaten buraya astım hastalarını buraya getiriyorlar. Bu böyle şu yaylaya. Yani çok iyi bir günlük tahtası. Ya savunma hattı gibi düşünülürse Ya bunlar da bilemeyiz de öyle görünüyor. ha bu taşlar bak burada böyle olmaz da buraya Ha belki de teras yaptı olmadığı- adam. Ha duvarın yıkılmadığı anlamına gelmiyor. Tabi Ama tabi. ayı var. O zaman da her şey var. Dinozor. Dinozor yok. Dinozor hiç insanlarla karşılaşmadığı için. Anadolu'da dinozor var mı abi? Yok Anadolu yoktu dinozorların olduğu devirde.
Bayağı oluşmamıştı da. Anadolu genç bir kıta ya. Ya Amerikan varmış abi. Amerika var, Güney Amerika var, Afrika var. Yanlış. Afrika'nın bir ucu var. Amerika'nın 100 yıllık tarihi var. Nasıl Amerika? Amerika'nın jeolojik tarihi var ama işte. Yani kendi yorumumuz mu? Hayır, bunlar net bildiğin. Yani Amerika'nın bizim şöyle batılı anlamda keşfinden bahsediyoruz biz. Amerika bir kıta ve jeoloji olarak hep vardı. Ya Anadolu yokken vardı. Tabii bu dinozorlar ya şimdi hata nerede biliyor musun? Bizim bildiğimiz aşağı yukarı insanlık tarihi 5-6 bin, hadi 10 bine götürüyorsun. Dinozorlar milyon yıl öncesi. 10 binle milyon yılı kıyaslayınca buradaki o hikayeyi anlamakta zorlanıyoruz. Ha yani. Olmaz mı abi? Yani. Zaten şöyle dünyanın Hiçbir insan dinozor görmemiş mi? görmedi. Şu taş mı, kütük mü? Bak bu çok Oo önemli. çok güzel. Sütun gibi sanki. Bak. Sütun o ya. Tabii çok aşınmış. Hep yapılar devam ediyor yalnız ha. Evet, evet. O tepe noktası o şeyin orası Hı hı. işte. Orası artık şehrin merkezi, yönetim mekanizmalarının olduğu yer. Peki abi onun üstünde falan şöyle bir çadır madır geldi olmaz mı? Şurada kışın ne yaparlar? Ya buranın tabelası yok ki, sen diyorsun ki çadır. Yok arkadaşım o dönemde. Ha, o dönem vardır. Açık yerde lejyon kışın ne boku yiyecek? Vardır canım, ya kapalı mekanlar da var da. Ha, onlar tahtadan falan mıdır üstü? Tabii tahtadır. Ya şeyde var işte, bazı bildiğimiz yapıların üstü kapalı. Şeylerin. Kolezyumun mesela üstü kapalı, İtalya'daki var ya. Ya bildiğimiz yapılar var üstü kapalı olan da işte bugüne ulaşmıyor. Organik madde ya. Kapak yaptıkları şey çatı. O da ulaşmıyor pek. Böyle korunanlar ulaşıyor. Yok bak, bu girdiğimiz çukurlar hep yapı içi yani. Evet evet. Şuralarda devam ediyor, hep duvar yani. Bak şu taş falan çok net. Bu yazının olduğu kaya çok şeydi yani. Oralarda daha bak, aşağıda çok var. Biz oradan geçmedik de dönerken geçelim. Aşağıda bir sürü lahitler, kabartmalar, heykeller, bir sürü şey var. Şehrin daha sivil tarafında takılıyoruz. İnsan fosili. Bilmiyorum ya, hayvan da olabilir. Ha, kurban kesmiş de olabilirler mesela. Köy yakın buraya. Ama bu çok eski bir şeye benzetemedim Hakan ya. Kemiğin çürümesi nasıl abi? Kemiğin yok olma olayı? Kemik yok olur. 2000 yıl bunlar gibi dayanmaz mı? Ya çok özel şartlar gerekiyor. Lolan mumyası var. Doğu Türkistan'da bulunan. Hatta Türklerin atası gibi falan şeyler var, görüşler var. O mesela çölde kaldığı için, nemden arındığı için korunuyor. İşte nemden arıtırsan bozulmuyor. Veya şeydeki, neydi Alplerdeki adam? Unuttum adını. O da soğuktan korundu. Ha. Ya özel şartlar olursa oluyor. Mesela bazı mezarlar suyun içinde kalıyor. Ona nasıl bir Böyle terasla devam ediyor. bazı mezarlarda da bugün günümüzde suyun içinde gibi kalıyor. Onlar da bozulmuyor. Yani nasıl bir nem koşullarıysa bu, çünkü nemin bozması gerektiğini düşünürüz ya biz. Orada yıkılır mı ya? Onun altında ne aradın oğlum? Onu zaten İşte lejyonerlerin olduğu yer. İşte Hakan bunu bir anlasalar. Ya bu işi de bilmeden yapıyorlar. Bizde her şey cahilce yapıldığı için. Bu işi bari bilerek yap. Azıcık arkeoloji oku da öyle yap. Abi bak, ben sana fosil diyorum da inanmıyorum bak. İnsan kemiği var. Burada çok savaş görmüş. O insan kemiği. Bilemem. Küçük çocuk kemiği. Ya şu aşağıdan gidelim ya. Yukarıdan geldik Bunları zaten. bulamazsak nasıl olur ya? Buluruz. O ne? Anlamaya çalışıyorum bir hayvan yünü ama Kanka. nasıl geldi oraya? Yani dalda asılı bir hayvan yünü
Saçma. Tavşan neresi ya? Tavşan mı? Ha, avcı yüzüp oraya atı mı? Daha arka taraf var, oraya dolanmadık da. Saate göre şu aşağıyı asıl güzel şeylerin olduğu bir diğer yerde. Bak şu düven taşı olabilir biliyor musun? O ne abi? Bir ateş versene. Yuvarlak buğday Ha. ayıkladı. Bu esas fabrikasyonu o zamanın fabrikasyonu o zaman. Olabilir. Taş ne şey? Neydi o taşın adı? Andezit. O andeziti en iyi Hititler kullanır. Ya şuranın güzelliğine bir bak ya. Niye bu kadar böğürüyor bu hayvancağız ya? Bak hep yapıların içindeyiz. Şuralar hep yapı. Bağcıklarım da çözük. Bizim şimdi aşağı inelim abi. Şimdi aşağıda bir iki gözle rakı. Orada da bir çekimi sonlandırma muhabbetini yapalım. Aşağıdan gidelim ya. Bura bombok bir yere çık. Yön muhabbeti neydi? Yo yön doğru şurası. Evet, teknedeki yön muhabbeti. Ha. Hatırlasana o cümleyi. Hatırlamıyorum. İyi bir muhabbet oldu. Hatırladın değil mi? Hatırlayamadım. Şuradan geçebilir mi? Senin bacağın açık. Seni mahveder Ardıç. Oh! Oh! Taş girdi ya. Ulan şu bağcığı bağlayacağım ya. Böyle yürünmüyor. Taş girdi. Şuraya saplandı ya bildiğin. Yok ya buraya nasıl çıkacak bu rampayı? Ayı yapıyor gibi sanki. Kim nereye nasıl çıkacak? Domuz buraya mı? Hani dikliği görmüyor musun? 35 derece. Hani ayı yatı. Yorumlara yazın. Buraya avcılıktan anlayan, hayvandan anlayanlar yazsın. Buraya domuzun çıkamadığını bizim burada gezdiğimizi iddia ediyor. Hayır şöyle domuz buraya gelemez demiyorum. Bizim geldiğimiz gibi gelir ama şu yamaçtan domuz da çıkamaz. Ben insan olarak çıkarım da ben insan olarak zor çıkarım ya öyle düşün. Domuz garibim ne yapsın? Şuradan bir tane yerde bak gelsin çünkü öğren diye o kadar çok istiyorum ki. Keşke gelsin de öğreneyim ben. İlk kez dağda geziyorum ben de zaten. Son O zaman öğreniriz. 20 yıldır yapmadığım bir şeydi bu yani. Çok da aşağı inmeyin orada yaylacıların köpeğindeki adam gelmesin ha. Ya. Şuradan mıydı? Hadi oradan. Bak bunun içine tavşan yatar abi. Bunun içine yatar tavşan. Onun için biz buradan geçelim hiç oynamaz bir yerim. Yavrum bunun amca eski avcılar gibi. Bak kaldırayım mı? Kalkmadı. İyice uyudu herhalde. Yani öyle bir ikindi yatışı değil de bayağı bir derin uyku. Şimdi aslında tam tavşanın artık böyle şey saati. İşte bir saatim. Yo rahatsız oldu hani artık sıkıldı. Bunun önce yattı ya. Hani bir fırçaya kalkar şimdi de. Şurada köpekçiler herhalde vuruyorlar tavşanı hala. Hop. Bak şurada dev bir yapı var. Tamam düşüyorsun işte bozuntuya vermiyorum. Dev bir yapı diyor. Peki sence bu ne? Şimdi abi bunu yorumlamadan önce biraz önce kameramızın bataryası bitti. Bugün benim tarih konusundaki bütün yorumlarıma karşı tez sunan Akın Başkan aman akıdım yarak gibi kocaman aslanı göremedi. Hakan'cığım. Onu ben buldum. Ha. Ben ne dedim? Şunu da detay olarak söylemiştim. Normalde biz buna aslan da demeyiz yani de. Evet. Şimdi bunun yorumuna gelirsek şu otları bir alayım. Evet. Abi burada biraz detay yorumlayacağım size. Şöyle bırakayım. Bura bu taşın başına gelen adamın eşyalarını koyması için mesela bak. Hiçbir işlevi yok diyorsun. Öyle işleyip Canım, koymuşlar. adam geldi elinde kılıç var ama ben şimdi gözlük koyuyorum da kılıç mılıç şeyini çıkarttı şuraya koydu. Bu hendeğin içine. Burada Roma döneminden kalma bir kadın silüeti. Kadının 2 tane koruması. Kadını bir şeyin üstünde taşıyor olabilirler mi sence? Olabilirler. Ama şey bir kadın yani. Kadın İşte olduğu böyle- kesin mi peki? Hükümet gibi kadın deriz de o tip kadınlardan sen bu arada yeri çekiyorsun. Ben burada bak yorumu kime yapıyorum? Yeri çekmiyorum sen. O kadar da değil. Görünüyoruz.
Şu figür ağır bir işlev yani. Bütün modumu düşürdüm, kameranın şarjı bitmiş, bana söylemiyor. Oğlum sen bakacaktın, yine ben fark ettim. Burada da mesela atın arkasından el sallayan, kocalarını askere gönderen iki tane, o zaman tabi erkekler 3, 4, 5 eşleri oluyor. Bence o şeyler bitmemeliydi yani. Şimdi de bu devam etse, o adet güzel adetler yani, zamanın, eskinin iyi adetlerinden. Neydi adeti, tekrarlar mısın? 5-6 tane sevgilin oluyor muhabbeti. Ki ha, Erkeğin. kadının mı erkeğin mi? Erkeğin. Ha. Erkeğin. Kesin bilgi. Ataerkil toplum abi. Ataerkil. Hani öbür tam tersine de ben şey değilim yani, vakıf değilim de ataerkil toplumlarda böyle. Ondan sonra burada da bu kadını da artık tamam, bunu yedirdik, içirdik, büyüttük. Bunu götürün gömün artık. Bunu ben yapacağımı yaptım. Bunları da yeni aldım. Bunları da besleyeceğim, yedireceğim, içireceğim. Eskinin şey adamından bu yani. Kallavi bir Ağası. adam. Ha, köyün ağası mesela. Ağaya gelen avratları şişmanlatır, işini yani karnını tok tutarız anlamında bir yapıdır bu. Peki Buyurun. yapının işlevi nedir? İşlev olarak bir şey yok yani. Bir amacı olmalı. Ağaya başka köylerden eş alırken eşler işte buna bakıp ha diyorlar. Oğlum biz şöyle çöp gibi geleceğiz, bu adam bize iyi bakacak. Sonra Bolca tahta şişmanlatır. tahta taşınacağız. Nehirden aşağıya yıkacaklar diye 3-5 senelik güzel bir ömür yani. Peki neden şu içine oymuşlar mesela? Şimdiki zaman adamlar aç, çünkü aç. Ha, acılarından. Yeni gelen kralın eşlerine yemek koyup buradan yemek yediriyorlarmış. Tabii. Tamam. Biz tarih kanalı olmaktan çıktık, artık alternatif tarih Gel. kanalı. Bak aslanın bir Gel. parçası da şurada bu arada. Ha, yani bu bizim tarihte aslan demediğimiz, minik kedi dediğimiz yapılardan biri ama aslan olsun hadi. Bu da onun parçasıysa da olsa sağ kulağıdır. Evet. Bu işte ayağı Şurada. orada. Bu kulağı. Ben en son geldiğimde bu aslan tek parçaydı. Ya en son değil de ilk geldiğimde. Ayakta. Şurada bir aslan daha olacak. Bakalım. Buralarda başka şeyler de var ya. Nerede onlar? Bak ata bindim gidiyorum. O yorumu unutmayın. Harikler. İyi sesleniyorum burada. Şuralarda bir sürü işlemeli taşların olması gerekiyordu. Nerede bu taşlar kardeşim? Yok, bunlar toplayıp müzeye mi götürdüler? Ne yaptılar bilmem. Burada bir şeyler yapılmış. Bak bu da şey. Bu da bir yapı. Burada sanki bir aslan gibi. Aslanımsı bu. Evet. Aslan. Bak şu yüzü şuraya dönük, şunlar ayakları. Bak şunlar ayakları. Evet. Evet, bu da aslan. Diğer aslan da bu işte. Çünkü 2 taneydi. Bu da öbür aslan. Şurayı da dolaşarak çıkalım. Bilmiyorum. İyi açılar düzgün çıktıysa çıkar. Kısa olsun mu biraz mesela? Olur olur. Ya her şeyi gösterelim de kısa olsun, önemli değil. Şu aşağıdan gidelim, gel. Yo, burada daha çok şey vardı ya, bunların başına bir iş. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.